Merhaba arkadaşlar. Merakla beklenen TOG Sedan konsepti Las Vegas'ta CES 2022'de tanıtıldı. Türkiye lansmanı üzerinden yaklaşık 2 yıl geçen TOG nihayet kendini tüm dünyaya gösterdi. SUV ve sedan olmak üzere iki gövde seçeneğine sahip olacak yerli otomobilin sedan varyantı etkinlikte tanıtıldı. TOG'un hem dünya basında nasıl tepkiler göreceğini hem de 2019'da gösterilen prototipten neler değiştirildiğini gösteren lansman büyük önem taşıyor. İşte tasarımı ve özellikleriyle TOG. Teknolojik gelişmelerin sergilendiği CES 2022 etkinliğinin Türk takipçiler tarafından en çok merak edilenlerinden biri yerli otomobildi. Gerçekleşecek lansmanda ilgili günler öncesinden bazı duyurular yapılmış ve Las Vegas'a gönderilmeden önce bir etkinlik de düzenlenmişti. Nihayet yerli otomobilin son halini net şekilde görme fırsatı yakaladık. Hep soruldu. Neden kumar salonlarıyla meşhur Las Vegas seçildi de daha başka bir yerde bir otomobil fuarında sergilenemez miydi, tanıtım yapılamaz mıydı? Evet, TOG burada bir otomobil olarak tanıtımı yapılmıyor sadece. Burada bir teknoloji fuarında aracın taşıdığı teknolojik özellikler tanıtılıyor bütün dünyaya. TOG CEO'su Gürcan Karakaş, tanıtımın açılışında otomotiv sektörünün gelecek yıllarda göstereceği reflekslerden bahsetti. Ve gerçekten duygulandı ve ağladı. TOG'un elektrikli otomobil pazarında nasıl rekabet edeceğiyle ve yeni dönemle ilgili bilgiler paylaşıldı. TOG'dan bahsedilirken sıkça akıllı araç kavramını duyduk. Elektrikli otomobillerin pek çok sensöre sahip olmasına vurgular yapıldı. Yeni trende ayak uydurulurken TOG hissedarlarının sürece katkısından bahsedildi. Aracın tasarım aşamasında sadece bir otomobil değil, bir değerin geliştirildiğinden bahsedildi. Enerji ve mekanik gibi alanlardan nasıl yardımlar alındığı Karakaş'ın konuşmasının birçok bölümünü oluşturdu. Gösterilen prototip Translation Concept Smart Device adında. Bu prototip aracın genel özelliklerini gösterişli bir şekilde sergiledi. 2019'daki prototipe göre devasa farklılıklar görülmese de bazı farklar tabii ki mevcut. Dijital bir ızgaraya geçilmiş ve daha önce geleneksel aynaya geçildiği haberini duymamıza rağmen aynalarda yeniden kameralar kullanılmış. Yakın zamanda duyurulan logo aracın ön kısmında yer alırken arka tarafta yine eski TOG yazısı yer almakta. 2022 yılı bitmeden üretim tesisinin hazır olacağı yeniden doğrulan TOG'un 2023 yılının ilk çeyreğinde seri üretime geçeceği açıklandı. Ayrıca prototip üzerindeki çalışmaların devam ettiğinin bilgisi paylaşıldı. Ve Gemlik bu şekilde ciddi bir yatırım almış oldu. Zaten Bursa, Tofaş ve Renault'la otomotiv merkezi, yan sanayi olarak büyük bir piyasası olan bir yer. Buna şimdi TOG da katıldı ve piyasadan duyuyoruz ki birçok firma TOG'un yedek parçaları için sipariş almaya başlamışlar. TOG'un sedan varyantının 2030 yılına kadar 1 milyon adet üretilmesinin planlandığı açıklandı. Bataryanın üretimi için yabancı üretici Farasis ile ortaklık kurulduğu da paylaşıldı ve büyük ihtimalle fabrika Türkiye'de kurulacak. 100 km/saat hıza 4.8 saniyede çıkabildiği ve 400 beygir kadar güç üretildiği bilgisi verildi. Aracın üretiminde 350 civarı parçanın kullanıldığı, 40'tan fazla inovatif fikrin hayata geçirildiği ve projede 2000'den fazla kişinin emeğinin geçtiği açıklandı. TOG'un ilk olarak Türkiye'de piyasaya sürüleceği, ardından Avrupa'da İtalya, Almanya, Fransa, İspanya ve İsveç'te çıkacağı açıklandı. Bu ülkeler arasında yenilerine katılabileceğini öğrenildi. Tahminen Orta Asya ve Orta Doğu ülkeleri de TOG'u merakla bekliyor olabilirler. TOG hala geliştirme sürecinde olduğu için teknik özellikler tam olarak tabii ki bilinmiyor.
Bilinen özellikleri de şu şekilde. TOG Translation Concept ve Smart Device. Motor 160 kW, 320 kW, iki farklı şey var. Beygir gücü 215'e 430. 0-100 km hızlanma 7.6 saniyeye, 4.8 saniye. Menzil 300 km, 500 km. Otonom sürüş 3. seviye. Aks açıklığı 2890 mm. Euro NCAP 5 yıldız hedefleniyor. İnşallah alırlar. Motor seçenekleri arkadan çekiş 4 çeker. Batarya seçenekleri 2 paket. Şarj, rapid şarj teknolojisi 30 dakika altında tam dolum. Evet arkadaşlar, 1960'larda devrimle başlayan, daha sonra Anadolu'la devam eden Türkiye'de bir otomotiv markası üretme rüyası TOG'la gerçekleşecek gibi görünüyor. Ve bunu bütün Türkiye, bütün Türk halkı merakla bekliyor. Çünkü gerçekten istediğimiz hep buydu. Bir ithal araba değil de yerli kendi arabamıza binmek. Yani burada tabii seçim bizce güzel bir düşünce. Petrol türevli bir yakıt değil de elektrikli otomobil. Çünkü dünya buna doğru gidiyor. Birçok ülkede emisyon değerleri sebebiyle benzinli ve mazotlu araçlara kısıtlamalar getiriliyor. Şehir merkezine sokulmama gibi veya daha farklı yöntemler. Yani yavaş yavaş dünya elektrikli otomobile yavaş yavaş dönüyor. Tabii elektrikli otomobilde birinci problem ve en önemli problem şarj meselesi. Bataryaların büyüklüğü ve ağırlığı. Aracın bütün ağırlığını oluşturan bataryalar. En büyük ağırlık bataryalar oluşturuyor. Bataryaların daha nasıl küçültülebileceği veya şarj süresinin daha çok nasıl artırılabilir? Bir de önemli bir noktada benim gördüğüm kadarıyla hızlı şarj. Yani imkanının olabilirliği veya olamaması bilemiyoruz artık. Bunlar en önemli sorunlar. TOG'da bu sıkıntılar eğer aşılırsa çok başarılı olacağını umuyoruz. Fabrika kurulması da güzel bir fikir. Fabrika derken akü fabrikası kurulmasından bahsediyorum. Yani akünün ithal edilmesindense Türkiye'de bir firmayla anlaşılıp Türkiye'de fabrika kurulup Türkiye'de üretilmesi iyi bir fikir. Ham madde sorunu nasıl aşılacak onu da bilemiyoruz. Yalnız bu sorunlar aşıldığı zaman fiyatının biraz daha düşeceğini ve daha makul olacağını düşünüyoruz. Yani Türkiye'de mutlaka birçok kişi bu markayı almak isteyecektir. Yurt dışında da başarılı olmasını umuyoruz ve heyecanla bekliyoruz. Bakalım Türkiye'nin otomobil rüyası bu sefer gerçekleşecek mi? İnşallah hep beraber bekleyip göreceğiz. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Desteklerinizi bekliyoruz. Abone olmanızı ve beğenilerinizi bekliyoruz. Teşekkür ederim.